Devam ediyoruz kripto gündeme ve kripto gündemde ikinci bölümde yine çok değerli bir konuğum var. Çağla Gül Şen kardeş. MNP CEO'su ile birlikte konuşacağız. Ne mutlu bana bu programla birlikte aslında koskoca bir sezonu da geride bıraktık. Artık 2019 bitiyor. Her ne kadar dilim alışmasa da 2020 senesine giriyoruz ama 2019'da çok değerli bu piyasadan, kripto paralardan ve aynı zamanda blockchain teknolojisinden, iş dünyasından çok değerli dostlar edinmiş olduk. Onlardan bir tanesi daha geldi. Direkt olarak enerjiyi zaten biz aldık, birbirimize gönderdik. Hoş geldiniz Çağla Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi öncelikle MNP'yi merak ediyorum ben. Neler yapıyorsunuz? MNP CEO'su olarak sizler. Önce biz sizi tanıyalım, şirketimizi tanıyalım. Daha sonra da sizinle birlikte aslında bu kripto paralar, blockchain, iş dünyası ilişkisini konuşacağız, dijital dönüşümü konuşacağız diyelim. Harika. Teşekkür ederim Murat Bey. Öncelikle ben başlamadan bu imkanı bulmuşken başta size ve sizin nezdinizde bu programın yapımında ve yayınlanmasında emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok kıymetli, müthiş bir ilke imza attınız. Bizlere de biraz daha bu teknolojiyle ilgili bilgi paylaşım, hem bilgi alıyoruz hem paylaşıyoruz, imkanı sunuyor. Bunun için teşekkür ederek başlayayım. Teşekkür ederim. MNP şirketi aslında sizin de programda çokça kereler işlediğiniz, aslında çok da güzel bilgi paylaşımları yaptınız. Blok zincir teknolojisi ve kripto paraların bugün dünyamıza getirdiği yeniliklerden faydalanarak dijital ekosisteme, aslında dijital finansal erişim araçlarına erişimi olmayan insanlara bir fayda üretme amacıyla kuruldu. Dubai'de kurduk biz MENA Chain Solutions şirketini ve MENAPay Orta Doğu ve Kuzey Afrika, aslında kısaca MENA denen bu bölgenin ilk blockchain tabanlı mobil ödeme uygulaması. MENAPay'de MENACash ismini verdiğimiz bir sabit kripto paramız var ve en büyük özelliği... Alıp satılamıyor ama değil mi bu MENACash? Şöyle ben orayı biraz daha fazla açayım. Temelde baktığınız zaman bugün birçok mobil ödeme alternatifi var. Çokça da kullanılıyor dünya genelinde. MENAPay ile biz blockchain teknolojisini kullanarak konuyu banka kullanmayan, aslında blockchain'in de bize refere ettiği bu merkezi otoritenin aradan kalkması imkanıyla beraber banka kullanmayı tercih etmeyen insanlar için hayata geçirdik. Çok enteresan bir ilham kaynağımız var bizim. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri vardır, 17 madde. Bu maddelerden biri benim de şahsen en çok sevdiğim, dünya üzerindeki bütün insanların kaynaklara eşit erişiminden bahseder ve burada bu maddenin altında teknolojiyi işaret eder. Bugün blockchain teknolojisi buna imkan veriyor. Bir bankanız olmasa dahi MENAPay uygulamasını kullanarak kişiler arası para transferi yapabiliyorsunuz veya ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Aslında biz Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya özel ürettik derken bunu biz Türk yatırımcılarız tamamen. Ürün geliştiren bilgisayar ve yazılım mühendislerimiz, ekibimizin tamamı Türk. Biz bu ürünü geliştirirken aslında öncelikli olarak bu bölgenin dinamiklerini biraz inceledik. Bütün teknoloji yatırımlarında olduğu gibi biz de blockchain'i kullanarak nasıl bir katma değer üreteceğimizi biraz araştırdık. Bu bölgede 18 farklı ülke, 450 milyonun üzerinde yaşayan bir popülasyon var. Bunların ortak özelliği başta İslami finans kuralları, şeriat kuralları olmak üzere banka kullanmayı tercih etmemeleri. Şimdi tam onu soracaktım aslında Çağla Hanım. Bir insan neden banka kullanmak istemez ki diye. Bu dini sebepler de olabilir, evet. Kişinin inancından kaynaklanabilir. Şimdi burada ne avantaj sağlıyor? Mesela MENAPay üzerinden, MENACash üzerinden ben size para gönderiyorum. Siz A ülkesindesiniz, ben B ülkesindeyim. Banka yok ama bu işi kayıtlanıyor mu vesaire gibi. Çünkü burada birçok aslında hani para aktarımında sıkıntılı durumlarda olabilir hukuki olarak gibi düşünüyorum. Şuradan başlayayım belki de ben, biraz daha izleyiciler için de aydınlatıcı olacaktır. Blockchain teknolojisinden bahsettiğimiz zaman en temelde neyden bahsediyoruz? Aslında şifrelenmiş veri yönetimi ve takibi. Verinin şifrelenmiş bir şekilde, güvenli ve şeffaf bir şekilde taşınması, iletilmesi. Bu noktada da baktığınızda kripto paranın yaptığı hareketlerde blockchain üzerinde zaten bir aracıya, bunun doğruluğunu teyit edecek bir otoriteye ihtiyacı yok. Çok enteresan, mesela benim çok sevdiğim bir örneği, geçtiğimiz haftalarda Hollanda'dan Türkiye'ye gelen bu konuda araştırma yapan Türk bir akademisyen arkadaşımız söyledi. Dünya tarihine baktığınızda
Değiştirilemez veri kayıtlarının yapıldığı şey neydi biliyor musunuz tek şey blok zincirden önce? Çok enteresan, çivi yazısıyla yazılmış tabletler. Nasıl? Değiştirilemiyor mu? Evet, taşı parçalamanız gerekiyor bu veriyi yok etmek için. Şimdi blockchain'in bize getirdiği zaten en büyük katma değer veri yönetişimine çok başka bir boyuta taşıması. Bu noktada kişiler arasında kripto parayla yapılan bir blockchain üzerindeki değiş tokuş işleminden bahsettiğimizde hiçbir şekilde bunun güven anlamında şüphe kaldıracak bir yanı kalmıyor zaten Kesinlikle. baktığımızda. Şimdi aslında kripto paralar ve blockchain iş dünyası içinde tam olarak örtüşlü bazı noktalar var. Siz de iş dünyasından biri olarak Çağla Hanım. Hani bu örtüşme sizin için ne anlam ifade ediyor? Şimdi iş dünyasından bahsederken blockchain iş dünyası için çok önemli bir alanda katma değer üretiyor. Şimdi son dönemde özellikle dijitalleşmenin, internetin bize getirdiği akımla beraber iş dünyasında çok önemli bir tartışma var. Bu tartışmada iki ayrı kavram sürekli tartışılıyor. Karşıt gruplardan biri veri altındır diyor. Diğer karşıt grup da yapılan tartışmada veri toksiktir diyor. Yani veri zararlıdır diyor. Ve bu savlarını destekleyecek birçok vaka yaşandı son dönemde iş dünyasında. Bakın hangi taraftaki düşünceyi destekliyor olursanız olun, verinin iş dünyası için çok kıymetli olduğu bir gerçek. Önemli olan bu veriyi nasıl kullandınız ve nasıl kanalize ettiniz, Evet, değil mi? yani çünkü bu tartışma yapılırken iyi amaçlarla, katma değer üretecek hizmetler için veya kötü amaçlarla verinin kullanıldığına şahit olduk. Çok enteresandır. Tabii burada bu kadar verinin öneminden bahsederken dünya üzerinde üretilen verinin %90'ı son 2-3 yıl içerisinde üretildi. Şimdi iş dünyasının veriyi çok iyi işlemesi gerekiyor. Artık veri yönetişimi diye bir kavram var hayatımızda ve blok zincir teknolojisi de verinin güvenli ve şeffaf yönetimine işaret ettiği için müthiş bir dijital sürdürülebilirlik ve veri yönetimi sağlıyor iş dünyasına. Şirketler aslında çok fazlasıyla dataya ulaşım, erişim ve bunu aktarım noktası da şanslılar. Teknoloji ve blockchain teknolojisiyle birlikte. Önemli olan bu veriyi de değil mi, doğru kanalize etmek. Evet. Veri mühendisliği, özellikle analitik bölümler geleceğinde zaten meslekleri arasında yer alıyor. Şu anda bu veriyi çok iyi kullanan alanlar var mı? Yani şu sektörlerde veri gerçekten de blockchain tabanlı iyi kullanıyor ve iyi servis ediyor dediğiniz örnekler var mı, iş modelleri? Blockchain aslında hayatımıza biliyorsunuz Satoshi Nakamoto'nun o meşhur makalesiyle beraber 11 sene önce girdi. Bu 11 seneyi geçirdiğimiz dönemde neler oldu? İlk önce blockchain üzerinde üretilen ilk ürün olan Bitcoin ve onunla beraber kripto paralar bir çıkış yaptı iş dünyası nezdinde de ve genel olarak dünyada. Bunun üzerine özellikle son 5-6 senedir blockchain teknolojisini kullanarak çok farklı yatırımlar yapan şirketler oldu. Yani kripto paralar artı bunun yanında teknolojik altyapı olarak blockchain'e geçen şirketler. Bakın Report Linker'ın çok önemli bir araştırması var. Bu 2018 ve 2023 yılları arasında yani sadece 5 yıllık bir dönemde blok zincir teknolojisine yapılan yatırımların iş dünyasında 23 milyon doları aşacağını söylüyor. Ve bu böyle dünyanın bir ülkesi, bir bölgesine de işaret etmiyor. Sırf Birleşik Arap Emirlikleri tarafından 1 milyon doların üzerinde bir yatırımdan bahsediliyor. Çin hükümeti biliyorsunuz başkan birkaç hafta önce devlet olarak blockchain altyapısına nasıl geçeceklerini açıkladı. İşte az önce haber paylaştım Çağla Hanım. Evet. Çin mahkemeleri blockchain ve yapay zeka teknolojilerini kullanmayı amaçlıyor. Bu anlamda 3,1 milyondan fazla dava bu teknolojiyle birlikte yürütülmeye çalışılacak. Benim çok sevdiğim bir örnek var. Yakın zamanda detaylı raporunu da inceledik. Walmart ve IBM'in yaptığı bir proje var. Bence örnek projelerden biri. Hemen onu paylaşayım. Şimdi biraz daha böyle finans alanında çok uygulamalar var. Finans dışında iş dünyasının verimlilik anlamında nasıl bir kazanç sağlayacağına iyi bir örnek. Gıda maddeleriyle ilgili üretimden mağaza rafına gelinceye kadar geçen süreçte takibi blok zincir teknolojisiyle yapıyorlar ve burada aslında 7 gün olarak ifade edilen yani günlerle ifade edilen takip süresinin blok zincire geçişten sonra saniyelere düştüğünü gözlemliyorsunuz. 2,2 saniye. Bu da aslında iş dünyasına tabii bir yatırım gerektiriyor ama devamında hem zaman hem maddi kaynak, bütçeler anlamında çok ciddi bir verimlilik ve kazanç getireceğinin bir göstergesi. Aslında orada hem zaman hem de para
kaynak tasarrufu diyelim, farklı noktalara yatırım yapmasını gerektiriyor. Şu anda şirketlerin mutlaka dijitalleşme ile ilgili bazı adımları var ama bu dijitalleşme adım ve blockchain'e geçiş aşaması bir miktar belki gözlerini korkutuyor olabilir. Bu anlamda bir know-how ve bu know-how'ı aktarmak gerekiyor Çağla Hanım. Dolayısıyla bu blockchain dünyasına şirketlerin geçişleri, bu dijital dönüşümleri zorlu bir süreç mi, gözleri korksun mu yoksa eski teknoloji tabanında devam etsinler mi? İlk önce aslında iş dünyası için de durum farklı değil. Bütün insanlar için, bizler için de öyle. Bir şey hakkında yeterli bilgimiz olmadığı zaman korkuyoruz. Bu çok normal. İş dünyasının da bu yolculuğa hazırlık aşamasında ilk önce öğrenmesi lazım. Burada sadece blockchain teknolojisinin nasıl çalıştığı değil, blockchain felsefesini, bu kripto para ve blockchain felsefesini iyi anlamak, daha sonra bunun ne olduğunu ve nasıl çalıştığını öğrenmek lazım. Aslında iş dünyasından bahsederken blockchain teknolojisine geçiş bence büyük bir yolculuk. Yani bu belki mihenk taşlarından biri geçirilmiş son dönemdeki yolculukların. Ama korkmamak lazım. Neden? Geçtiğimiz belki de 10-15 yıl içerisinde iş dünyası çok büyük yolculuklara çıktı ve çok büyük deneyimler yaşadı. Şimdi beraber hatırlayalım bir tanesini. Mesela benim o dönem çalıştığım için, iş hayatının içinde olduğum için çok canlı olarak yaşadığım bir örnek. Baktığınız zaman iş dünyasında ürünlerin ve firmaların tanıtımı için katalog, broşür kullanırdık değil mi? Web sitesi ne işimize yarayacaktan başlayan web siteleri üzerinden ve daha sonra sosyal medya üzerinden tanıtımlar. Düşünebiliyor musunuz? Bayağı bir yolculuk bu aslında. Yani çoğu şu kataloglar hala daha var. Kapının üzerine özellikle bir bırakmasalar çok iyi olur ama Bununla ilgili... gitgide azaldı ama bu artık bambaşka noktaya gelmiş olduk. Bakın bununla ilgili de bir şey söyleyeyim. Ben blockchain teknolojisinden bahsedildiği zaman çok fazla hem akademik hem de böyle iş dünyasındaki sosyal pratiklerde blockchain'in çok yıkıcı bir felsefe olduğundan bahsedenler var. Ben buna katılmıyorum aslında. Ben blockchain tartışmasına aslında yapıcı yıkıcı bir teknoloji olarak yaklaşan taraftayım. Şimdi kataloglar hala var dediniz ya, aslında 70'li yılların en büyük teknoloji devrimlerinden biri televizyon. Televizyon geldiğinde aslında diğer basın mecraları, gazete ve radyo vardı. Televizyonun çok yıkıcı bir teknoloji olduğundan bahsediyorlardı. Ama televizyon yapıcı bir yıkıcılık getirdi bence bütün dünyaya. Radyo ve gazete hala hayatımızda aynen kataloglar gibi. Televizyonla beraber mass iletişim kültürü çok farklı bir noktaya taşındı ve üzerine hatta dijital ve sosyal medya geldi. Bence blok zincir teknolojisinin yaptığı da bu. Aslında çok yapıcı bir yıkıcılık getiriyor. Çok değişik meslekler bizi bekliyor zaten ileride. Yani biz geleceğin mesleklerini Çağla Hanım bir konuşmuştuk. Orada işte robot takımı yöneticiliğinden tutalım da değişik anlamda bu sosyalleşmeden kaynaklı, sosyal medyayı kullanmaktan kaynaklı bazı ruhsal rahatsızlıklar olacak. Onların psikiyatrlarına kadar, işte robot takım yöneticisine kadar birçok mesleği aslında tanımış olacağız. Tıpkı bu internetimizin hayatımıza girdikten sonra dijital marketing gibi, grafikerlik gibi farklı farklı mesleklerin ortaya çıkması gibi. O yüzden korkmamak lazım. Bu teknoloji farklı meslek kollarını zaten bize sunmuş olacak sanırım. Aynen öyle. Şimdi blockchain, kripto paralar beraberinde sadece farklı meslekler getirmedi bence. Çok en başta insanlara düşünme pratikleri anlamında bir farklılık getirdi. Bakın bugün iş hayatında blok zinciri teknolojisinin kullanımı ile ilgili Deloitte'un 2019 küresel blok zinciri araştırmasının bir sonucu var. Global şirketlerin %91'inin 5 yıl içerisinde operasyonel süreçlerinde blok zincir teknolojisini kullanacağını söylüyor. Yani ciddi anlamda blok zincir şirketlerin hayatına giriyor. Şimdi insanların, yani bizlerin muhtemelen doğduğumuzdan beri veya sosyal hayata katılmamızla beraber hayatımızda hep ne var? Para. Herhangi bir şirket kurulduğu andan itibaren hayatında ne var? Para. Şimdi bu kadar büyük bir olguyu blockchain teknolojisi geldi ve sorgulamamıza sebep oldu. Bugün Kesinlikle. dünyamızda kripto paralar var. Şimdi konuya böyle yaklaştığınız zaman blockchain teknolojisi zaten iş dünyası için meslekleri bence değiştirecek ama ondan önce zaten düşünme şeklini, konulara yaklaşım Sevgi ve selamlarımızı bir kez daha iletelim. Çünkü Oytun hemen yüklüyor programları. Çağla Hanım devam edelim.
Kripto para yorumu aldıktan sonra da çok heyecanlanmaya gerek yok dedi oydu. 7.000 dolar üzerinde kalıcı olması lazım. Geçtiğimiz haftalarda da 6.000 dolarlardan bir trend dönüşümden bahsetmişti. Nitekim 1.000 dolar kadar gitti. Bakalım yeni fiyatlamalar ne olacak gelecek haftada. Şimdi dijital dönüşümü konuştuk. Bir de Türkiye'de blockchain konusunda yapılan çalışmaları nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli mi? Bu anlamda iyi bir ekosistem sizce yaratabiliyor muyuz? Murat Bey, Türkiye blok zincir teknolojisiyle ilgili gerek üretim gerek yatırım anlamında bence çok önemli bir ülke, kritik bir öneme sahip. Şimdi Türkiye'deki blok zincir ekosistemine baktığımız zaman bence nispeten yeni bir teknoloji olmasına rağmen blok zincirle ilgili çok fazla çalışma yapılıyor. Hem yatırım anlamında hem bununla ilgili bilgi üretimi, içerik üretimi ve paylaşımı anlamında. Özellikle İstanbul'da blockchain ile alakalı çok fazla etkinlik yapılıyor. Okullar var, eğitimler, seminerler düzenleniyor ve en önemlilerinden biri de belki Türkiye Blockchain platformumuz var bizim. Bu sene 1. kuruluş yıl dönümünü kutladık. Türkiye Bilişim Vakfı çatısı altında kuruldu Türkiye Blockchain platformu ve burada hem sektörde aslında ekosistemdeki çok farklı oyuncuların bir araya geliyor olması hem de yapılan araştırma ve çalışmalarla, çünkü platformun içerisinde çok farklı çalışma grupları var. Ben de finans grubunun üyelerinden biriyim. Ciddi raporlar ortaya çıkarıyoruz. Şu an bence Türkiye'de ekosistem hızla büyüyor. Ben özellikle biliyorsunuz kripto para yatırımcısı bakımından da çok ülkemiz ilk sıralardaki ülkelerden biri. Yüzdesel anlamda ilk sırada, %20'de bir oranda işte Rusya, Brezilya'nın önündeyiz. Evet, zaten son dönemde bakacak olursanız hükümet tarafından da Merkez Bankası'nın çıkartacağı dijital parayla ilgili açıklamalar geldi. Bence ekosistem çok güzel büyüyor, büyümeye de devam edecek. En önemli konu ne biliyor musunuz? Ben blockchain'i belki 2015'li yıllarda okumaya başlamıştım. Türkçe kaynak yoktu. Bugün hem kitaplar var, bir sürü makaleler üretiliyor. Bu eğitimler, seminerler, bir araya gelmeler ve blockchain belki iş hayatına bu anlamda da Türkiye'deki kültüre ciddi bir katkı sağladı. Basın toplantısı veya kendi müşterilerine açık toplantılar yapılırdı biliyorsunuz konvansiyonel iş dünyasında. Bugün blockchain sektöründe çalışan şirketler veya ekosistem oyuncuları herkese açık etkinlikler düzenliyor. Evet. Ve son 2 senedir TÜBİTAK özellikle çok geniş katılımlı çok güzel bir blok zincir çalıştayı düzenliyor İstanbul'da. 2 gün sürüyor. Sadece bu çalıştayda bile sunulan konular, üretilen işler, oradaki katılımcı profiline baktığınız zaman ekosistemin ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyoruz biz bugün. Evet. Şimdi hem böyle büyük bir ekosistem olmaya doğru gidiyoruz hem de bunu bilgilendirecek bir ekranımız var Kripto Gündem. Programda da gurur diyorum bu anlamda. Çünkü bu anlamdaki tüm teknolojiyi artık izleyicilerimize de aktarıyoruz. Hem işin finansal boyutunu hem teknik analiz boyutunu aktarıyoruz. Bir de sizin gibi iş dünyasından değerli kişiler bu projelerinizi ya da işte yapmak istediklerinizi aktarabileceğiniz bir ekran olmuş oldu. Şimdi şunu da sormak isterim. Blockchain'i öğrenmek için en önemli gördüğünüz ve yapılması gereken şeyleri bir sıralayalım. Hemen bir cümleyle Çağla Hanım rica edelim. Bu anlamda da insanlar kendilerini nasıl eğitebilirler? Yani hiç bu alanı bilmeyen, bu alandan bir miktar korkan, gelecek endişesi olan gençlerimize özellikle ne öğütlemek istersiniz? Öğütlemek de böyle çok hani değil mi biraz yaş almak gerekiyor, tavsiye ederiz. Evet, Çünkü bir genç bir hanımefendiye. Ben de bu süreci bir fiil kişisel olarak yaşayan bir insan olarak en başta tabii ki de sizin değerli programınızı izlemelerini tavsiye edelim. Çok kıymetli konuklar ağırlıyorsunuz, biz de merakla izliyoruz. Çok fazla makaleler yazılıyor, Türkçe kitaplar var, bu çeşitli etkinlikler var. Biliyor musunuz Türkiye'de üniversitelerimizin artık blockchain kulüpleri var. Yani çok fazla üniversite seviyesine bile inmiş durumda. Bu kulüplere katılabilir genç arkadaşlarımız ve dediğim gibi etkinliklerin hepsi açık. Burada belki de beraber şimdi programı kapatacağız ama sizin söylediğinizden programına gurur duyuyorum dediniz ya, ilham alarak bir şey paylaşmak istiyorum. Benim şahsen çok sevdiğim Rumi'nin çok değerli bir sözü var. Bilenin bilmeyene, olanın olmayana borcu var. Ve gerçekten bilgi paylaşımı bugün dünyada bu kadar hızla değişen ve tahminimizin ötesinde de hızla büyüyen blok zincir teknolojisinde Türkiye'de de bireylerin başta kendisini yetiştirmesi için bilgi paylaşımı çok önemli. Buna vesile olacak her kişi, her kurumda çok kıymetli bu ekosistemin büyümesinde. Tabii hem ülkemize bu anlamda hizmet etmiş oluyor, bilgi paylaşıyor hem de ekosisteme
ve bu teknolojinin gelişmesine. Çağla Hanım çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için diyelim. Çağla Gül Şen kardeş, ManaPay CEO'suyla birlikte konuştuk. Hem iş dünyasına hem blockchain teknolojisine hem de son güncel gelişmeleri diyelim efendim. Kripto gündemi her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi yoğun bir şekilde takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bakalım gelecek hafta kimler gelecek Kripto Gündem programına. Şimdiden çok keyifli bir hafta sonu diliyorum tüm kripto para yatırımcılarına, severlerine diyelim.